Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde, uzaklardan uzak bir ülkede, imparatorun kızı olan Prenses Alev, muhteşem bir yeraltı sarayında yaşardı. Alev, herkes tarafından sevilen, nazik ve zarif biriydi. Yeraltı sarayı, sadece kraliyet ailesi ve güvenilir hizmetkarlarının bildiği gizli bir yerdi. Bir dağın altına gizlenmişti. Saray uzun bir koridor ve merdivenlerle birbirine bağlanan muhteşem bir yerdi. En büyük oda imparator ve imparatoriçenin tahtına ev sahipliği yapıyordu. Bu odanın ihtişamı diğer tüm odaları gölgede bırakırdı. Her yer altın ve mücevherlerle süslenmişti. En önemlisi taht odasında 2 beyaz mermer taht vardı. Altın işlemelerle süslü tahtlar sarayda en yüksek konumda duruyordu. Tahtın arkasındaki duvarda imparatorun atalarının hikayelerini anlatan birçok resim vardı. Sarayın diğer odaları yemek, uyku, eğlence ve dua için kullanılıyordu. Saray sakin bir göletle çevriliydi. Çevresi nilüfer çiçekleriyle kaplanmış olan gölet, lotus çiçekleriyle doluydu. Göletin berrak sularında yüzen balıklar ve kaplumbağalar, sarayın huzurlu atmosferine katkıda bulunurdu. Bambudan yapılmış alev meşaleleri göletin kenarını aydınlatarak romantik bir atmosfer oluşturuyordu. Gölette gezinmek için birçok tekne vardı. İmparator ve imparatoriçe sarayda mutlu bir hayat sürüyorlardı. Sadık askerler tarafından korunuyorlardı. İmparatoriçe zarif ve güzeldi. Sarayın çiçek bahçelerinde vakit geçirmeyi çok seviyordu. Prenses Alev ise sarayda herkes tarafından sevilirdi. Güzelliği, zarafeti ve iyilikseverliği ile ün salmıştı. Yeraltı sarayında yaşamak onun için büyük bir zevkti ve bu gizli yerde zamanının çoğunu okuyarak, müzik çalarak, resim yaparak ve bahçede dolaşarak geçirirdi. İpekten yapılmış parlak kıyafetleri, yüzünde güzel bir tebessümle birleştiğinde, gece vakti her tarafı aydınlatan ay gibi parıldardı. Saçları uzun ve siyahtı ve genellikle bir çiçekle süslenmişti. Sesi şarkı söylediğinde kuşların melodisini bile utandıracak kadar güzeldi. Yürüyüşü sanki hafif rüzgarın dokunuşuymuş gibi zarifti. Davranışlarıyla kendisini hayran bırakırdı. Konuşması nezaket ve zarafetle doluydu. Herhangi bir konu hakkında anlamlı ve düşünceli bir şekilde konuşabilirdi. Etrafındaki herkese dinler ve onlara yardımcı olmaktan mutluluk duyardı. Bir gün babası onu başka bir krallıktan bir prensle evlendireceğini söyledi. Bunun ülkesinin iyiliği ve halkların barışı için olduğunu, yeraltı sarayını terk etmesi ve kocasıyla birlikte onun krallığına gitmesi gerektiğini bildirdi. Prensesin itaat etmekten başka çaresi yok gibiydi. Prenses Alev babasının kararıyla adeta yıkıldı. Yabancı bir prensle evlendirilmesi, sarayından ve sevdiklerinden ayrılması fikri onu derinden üzdü. Yalnız kalmak ve yabancı bir krallığa gitmek ona korkutucu geliyordu. Babasına yalvarsa da onun kararı kesindi. Prenses Alev'in gözyaşları durdurak bilmiyor ve derin bir acıyla ağlıyordu. Müstakbel koca adayı ile henüz tanışmamıştı ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Kendi seçimi dışında evlenmek zorunda kalacağı gerçeği onu umutsuzluğa sürüklüyordu.
Ancak prensesi bu kaderden kurtarmak için bir umut vardı. Prensesi kurtarmaya gelen kişi Murat adında genç bir adamdı. Murat birçok ülkeyi ziyaret etmiş, birçok masal öğrenmiş bir gezgin ve hikaye anlatıcısıydı. Nazik bir kalbi ve cesur bir ruhu vardı. Prenses hakkındaki hikayeyi duyduktan sonra sarayı ziyaret etmeye karar verdi. Kendisini bir tüccar olarak göstererek imparator ve ailesi için hediyeler aldı. Amacı prensesle tanışmak ve onu bu zor durumdan kurtarmaktı. Murat uzun boylu ve zayıf yapılı bir adamdı. Güçlü bir sesi vardı ve her zaman neşeliydi. Asıl gücü sihirli kavalındaydı. Sihirli kaval sayesinde Murat'ın prensese yardım etmesi daha kolay olacaktı. Murat'ın kavalı müziğiyle herhangi bir yaratığı büyüleyebilirdi. Sesi o kadar güçlü ve büyülüydü ki dinleyen herhangi bir yaratık hipnotize olur ve onu takip ederdi. Bu özelliği sayesinde Murat zorlu maceralarda ve tehlikeli durumlarda yaratıkları etkisiz hale getirmek veya onları korumak için kavalını kullanabilirdi. Sihirli kaval Murat'a atalarından miras kalmıştı. Sihirli kaval hakkında çok efsaneler anlatılıyordu. Bunlar arasında en çok bilineni şöyleydi. Eski zamanların birinde yaşayan aşık garip, ülkenin dört bir yanını gezerek müzik ve hikayelerini insanlarla paylaşırdı. Aşık garibin müziği sadece insanları değil, aynı zamanda doğayı ve hayvanları da etkilerdi. Hatta söylenir ki çaldığı kavalın sesi bir nehrin akışını bile durdurabilirdi. Bir gün aşık garip imparatorun sarayında kaval çalmak için davet edildi. Ancak sarayda bir sorun vardı. İmparatorun kızı üzgün ve hastaydı. Sarayın tüm doktorları prensesin hastalığına çare bulamamışlardı. Aşık garip prensese müziğiyle yardımcı olabileceğine inanıyordu ve sihirli kavalıyla prensesin odasına girdi. Aşık garip kavalını çalarak prensese şarkılar söyledi, hikayeler anlattı. Kavalın melodisi prensesin zihnindeki tüm kötü düşünceleri silip atıyor ve yerlerini sevgi, mutlulukla dolduruyordu. Prenses müziği dinledikçe kendisini çok daha iyi hissetmeye başladı. Aşık garibin sihirli kavalıyla çalıp söylediği ve prensesin merakla dinlediği hikayelerden biri şöyleydi. Sonsuz Deniz hikayesi, deniz altında yaşayan balıkların maceralarını anlatan bir öyküdür. Aşık garip, sihirli kavalıyla prensese hikayeyi anlatırken, onun hayalinde canlandırdığı balıkların maceraları birer gerçekmiş gibi gözükür. Hikayenin başlangıcında deniz altındaki balıkların yaşamları anlatılır. Aralarında kralları ve kraliçeleri olan birçok farklı türden balıklar vardır. Fakat bu denizde sadece güzellik ve mutluluk yoktur. Tehlikeler de vardır. Büyük bir balina, krallığın düşmanları olan köpek balıkları tarafından yakalanır, denizaltının en tehlikeli yerine hapsedilir. Artık onun hayatta kalması çok zordur. Ama iyi kalpli kraliçe bunu öğrenir ve balinanın kurtarılması için bir plan yapar. Sualtı kahramanları olan yunusları çağırır. Yunuslar zekaları ve hızlarıyla köpek balıklarını alt ederler ve balinayı kurtarırken kendi yaşam hikayelerini de anlatırlar. Prenses bu hikayeleri dinlerken onların cesaretine ve zekasına hayran olur. Hikayenin sonunda prenses aşık garibin sihirli kavalıyla çaldığı melodilerle
yavaş yavaş gerçek dünyaya geri döner. Deniz altındaki balıkların maceraları ve yunusların cesareti hakkında birçok şey öğrenir ve bu hikayelerin etkisiyle hayatına yeni bir bakış açısı kazanır. Böylece Aşık Garip prensesi iyileştirdikten sonra saraydan ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ancak o günden sonra sihirli kaval hakkında birçok hikaye anlatılmaya başlandı ve birçok müzisyen Aşık Garip'in öğrencileri arasından çıktı. Aşık Garip'in müziği hala birçok insanın kalplerinde yaşamaktadır. Murat ülkenin dağlık bölgelerinde gezinirken bir balıkçıdan yeraltı sarayı hakkında ilginç bir hikaye duydu. Balıkçı, bir dağın altında büyülü bir dünya var. Burada öyle güzel bir saray vardır ki orada yeryüzünde görülmemiş kadar güzel bitkiler ve binlerce farklı türde hayvan var. Sarayda sadece burada yaşayan ve dünya yüzüne hiç çıkmamış güzel bir prenses var. Fakat ne yazık ki hükümdar onu istemediği biriyle evlendirmek istiyor diye anlattı. Murat bu hikayeden çok etkilendi ve bu yeraltı dünyasını keşfetmeye karar verdi. Ancak sarayın nerede olduğunu bile bilmiyordu. Sarayı bulmak için yakınlardaki tüccarlarla konuşmaya başladı. Sonunda yerini öğrendi ve bir plan yaptı. Murat kendisini tüccar olarak tanıttı ve yola koyuldu. Saraya vardığında kapıdaki nöbetçilere elindeki hediyeleri imparator ve ailesi için birer armağan olarak getirdiğini ve kavalıyla imparatora güzel melodiler çalıp hikayeler anlatmaya geldiğini söyledi. Murat kavalına üflemeye başladı. Nöbetçiler onun çaldığı kavalın güzel ezgilerinden, armağanlarından ve davranışlarından etkilendiler. Geçmesine izin verdiler ve taht odasına kadar ona eşlik ettiler. Murat orada imparator ve imparatoriçe ile tanıştı. Saygıyla eğildi ve hediyelerini sundu. İmparator Murat'ın cömertliğinden çok memnundu. Ona nereden geldiğini ve ne yaptığını sordu. Murat birçok ülkeleri görmüş ve birçok masal duymuş bir gezgin ve hikaye anlatıcısı olduğunu söyledi. Bu ülkeyi çok merak ettiğini, yeraltı sarayını ve prensesi de duyduğunu, onları kendi gözleriyle görmek istediğini anlattı. İmparator Murat'ın sözlerini merakla dinlemişti. Ona hikayelerini anlatıp anlatamayacağını sordu. Murat kabul etti ve en şaşırtıcı, en eğlenceli masallarından bazılarını anlatmaya başladı. Ejderhalardan, perilerden, kahramanlardan, kötü adamlardan, sihir ve mucizelerden bahsetti. Aşk ve maceradan, mizah ve bilgelikten, üzüntü ve sevinçten anlattı. Murat, imparatora korkusuz prenses hikayesini şöyle anlattı. Bir zamanlar uzak diyarların birinde güzeller güzeli bir prenses yaşardı. Adı Aruna'ydı. Cesur ve kararlı bir kızdı. Bir gün ülkesinin sınırındaki ormanda tuhaf bir şey oldu. Ormanın kenarındaki köylerde korkunç bir canavarın ortaya çıktığına dair söylentiler yayılmaya başladı. Köylüler canavarın kim olduğunu ya da nereden geldiğini bilmiyorlardı ama hepsi ondan çok korkuyorlardı. Aruna, köylülerin korkularını hafifletmek ve onlara yardım etmek için canavarla savaşmak istedi. Babası izin vermedi. "Hayır, bu çok tehlikeli, seni kaybetmek istemem," dedi. Ancak Aruna canavara karşı savaşmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Gizlice bir savaşçıdan dersler aldı.
Aruna hazırlıklarını tamamladıktan sonra babasına haber vermeden gizlice saraydan ayrıldı. Birkaç gün sonra canavarın olduğu ormana varmıştı. Aruna ormanda yalnız yürüyordu. Birdenbire canavar ortaya çıktı. Büyük, tüylü bir yaratıktı ve gözleri kıpkırmızıydı. Aruna canavarın gözlerine baktı ve orada gördüğü şey onu çok şaşırttı. Çünkü canavarın gözlerinde korku ve acı vardı. O zaman Aruna canavarın kendi içinde yaralı olduğunu anladı. Aruna kararını vermişti. Canavarla savaşmak yerine onunla konuşmayı deneyecekti. Yavaşça canavarın yanına yaklaştı ve derin bir nefes aldı. "Merhaba dostum, benim adım Aruna. Sana yardım etmek istiyorum. Birkaç soru sormama izin verir misin?" dedi. Canavar gözleriyle Aruna'ya dikkatle baktı. İlk defa kendisine saldırmayan ve dostça yaklaşan biriyle karşılaşmıştı. Başını hafifçe salladı. "Sor Aruna, istediğin her şeyi sorabilirsin." dedi. Aruna, "Senin gözlerinde bir pişmanlık ve acı görüyorum. Bunun sebebini bana anlatabilir misin?" Canavarın gözleri hüzünle dolup taştı ve derin bir iç çekti. "Evet Aruna, doğru söylüyorsun. Bir zamanlar ben de bir insandım. İnsanların sevdikleri ve sevildikleri bir dünyada yaşamaktan mutluluk duyardım." Aruna, "Peki ne oldu da bir canavara dönüştün?" diye sordu. Canavar, "Bir zamanlar dostum olan bir büyücü beni lanetledi Aruna. Kötü niyetlerle beni cezalandırmak istedi. İnsanlığımdan uzaklaştım, bedenim değişti ve bir canavara dönüştüm." Aruna, "Peki o büyücü niçin bunu sana yaptı? Ne yapmış olmalısın ki böyle bir lanete layık görüldün?" Canavar, "Büyücü karanlık bir güce sahip olmak istedi. Beni kurban olarak seçti ve beni cezalandırdı. Ama asıl suçlu benim. İnsanlığımdan uzaklaşmış, nefret dolu biri haline gelmiştim. İşte bu yüzden büyücü beni kötü arzuları için kullanabildi." Aruna canavarın sözlerini anlamıştı. Acı ve pişmanlık içinde olduğunu görüyordu. "Peki seni bu halden kurtarabileceğim bir yol var mı?" diye sordu. Canavarın gözlerinde bir umut ışığı belirdi. "Büyücünün lanetini bozmak için bir yol olduğuna inanıyorum Aruna. Eğer büyücünün yerini bulabilirsen belki de laneti kırabilirsin." Aruna, "O zaman büyücünün yerini bulmak için savaşmalıyız. Sana yardım etmek istiyorum dostum." dedi. Canavar Aruna'ya minnettar bir şekilde gülümsedi. Uzun bir arayışın ardından Aruna büyücünün saklandığı mağaraya ulaşmıştı. Mağaraya girdiğinde etraf karanlık ve gizem dolu bir atmosfer her yanı sarıyordu. Ancak cesaretini kaybetmeyen Aruna mağarada arayışına devam etti. Derinlerde bir rafın üzerinde parıldayan bir kitap fark etti. Aruna'nın kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Belki de bu kitap büyücünün lanetini bozmak için gerekli bilgileri içeriyordu. Kitabı dikkatle alıp açtığında sayfalarında gizemli semboller ve büyü formülleri bulunuyordu. Aruna büyüleri anlamaya ve laneti bozmak için gereken bilgileri bulmaya çalıştı. Sayfaları çevirdikçe büyücünün lanetinin nasıl gerçekleştiğini ve nasıl geri dönüştürebileceğini anlatan bir bölüm keşfetti. Canavarın insan haline geri dönmesi için bir sihirli söz öğrendi. "Kalbinin ışığına kulak ver. İnsan olmak için tekrar doğacaksın. Kara büyücünün lanetinden kurtulacak ve
yeniden hayatın güzelliğini göreceksin. Aruna bu sihirli sözleri 3 defa tekrarladı ve büyücünün büyüsü bozuldu. Canavar yeniden insan haline geri döndü ve Aruna'ya sarıldı, ona minnettarlığını ifade etti. Köylüler Aruna'nın cesaretini ve insanlığını gördüklerinde ona minnettar oldular. Onu korkusuz prenses olarak andılar ve böylece Aruna sadece bir prenses değil, aynı zamanda bir kahraman olarak da hatırlanmaya devam etti. İmparator ve imparatoriçe Murat'ın hikayelerini dinledikçe büyülendiler. Güldüler, alkışladılar ve sözlerini dinlediler. Zamanı ve endişelerini unuttular. Birbiri ardına onlara daha fazla hikaye anlatmasını istediler. Prenses ise odasında ağlıyordu. Gözyaşları yavaşça yanaklarından süzülüyor, tuzlu lekeler bırakarak düşüyordu. Kalbi ağrıyor ve içinde huzursuz bir his vardı. Düşünceleri birbirine karışmıştı. Hayatı boyunca sarayında kalmayı ya da en azından arkadaşlarına veda etmeyi diledi. Onu sahip olduğu şey için değil, kim olduğu için sevecek biriyle tanışabilmeyi diledi. Bu sırada prenses penceresinden gelen tatlı müziğin namelerinden etkilendi ve dışarıya baktığında göletin üzerinde yüzen bir tekne gördü. Teknenin üzerinde kaval çalan bir genç adam vardı. Tekne nazikçe suyun üzerinde ilerliyordu ve genç adamın çaldığı müzik tatlı, yatıştırıcı bir melodi olarak prensesin kulaklarına geliyordu. Müzik hafif bir esinti gibi hissettirdi. Bu prensesin içinde bir çekim hissetmesine neden oldu ve onu dışarı çıkıp merakla göletin kenarına doğru yürümeye yönlendirdi. Göletin suyu berraktı ve üzerinde ışıklar parıldıyordu. Göletin diğer tarafında tepeler yükseliyordu. Su yüzeyindeki rüzgarın etkisiyle küçük dalgalanmalar oluşmuştu ve ışıklar suyun üzerinde oynuyordu. Prenses bu güzel manzara karşısında kendini alamadı. Tekne suyun yüzeyinde ustaca ilerliyordu. İnce bir çizgi oluşturarak suyun üzerinde hareket ediyordu. Prensesin dikkati kaval çalan genç adamda yoğunlaştı. Genç adam teknenin başında oturuyordu ve çaldığı müzik prensesin kalbine doğru bir yolculuk yapıyordu. Kaval çalan adamın yüzü gülümsüyordu ve müziğe dalmış gibiydi. Prenses Alev, genç adamın yüzünü daha iyi görebilmek için tekneye doğru yürüdü. Genç adam, prensesi görünce müziği durdurdu ve ona gülümsedi. Onun güzel yeşil gözleri, prensesin kalbini çalan melodinin etkisi gibi görünüyordu. Prenses, "Merhaba, neden burada kaval çalıyorsunuz?" diye sordu. Genç adam yanıtladı. "Ben bu sarayda kalan yalnız bir prensesin hikayesini duydum. Onu bulmak için buraya geldim," dedi. Prenses bu sözler karşısında çok şaşırdı ama aynı zamanda kalbindeki sıcaklığı hissetti. İkisi konuşmaya devam ettiler. "Siz kimsiniz?" "Benim adım Murat, bir gezgin ve hikaye anlatıcısıyım." "Peki burada ne yapıyorsunuz?" "Sizi görmeye geldim." "Beni mi? Neden?" "Çünkü güzelliğinizi ve nezaketinizi duydum." "Benden kim bahsetti size?" "Buraya yakın yaşayan bir balıkçı." "Peki ama buraya nasıl gelebildiniz? Kapıdaki nöbetçileri nasıl geçebildiniz?" "Muhafızları büyülemek için sihirli kavalımı kullandım. İmparatora hediyeler sundum ve hikayeler anlattım." Prenses Alev sihirli kavalı duyunca onun nasıl bir şey olduğunu çok merak etti. "Senin kavalın sihirli mi?" diye sordu. Adam,
"Evet, duymak ister misiniz?" diye bu soruyu cevapladı. Prenses, "Evet, lütfen." dedi. Genç adam kavalını tekrar çalmaya başladı. Bu sefer daha fazla tutku ve duyguyla kavalını üflüyordu. Melodi genç kadının kalbini sıcaklık ve umutla doldurdu. Onunla daha önce hiç kimseyle hissetmediği bir bağlantı hissetti. Günlerden sonra ilk kez gülümsedi. Genç adam, "Prenses Alev, seni kurtarmaya geldim." dedi. Prenses şaşkınlıkla nefesini tuttu ve "Adımı nereden biliyorsunuz? Başıma gelenleri nereden öğrendiniz?" dedi. Adam, "Hakkınızdaki her şeyi biliyorum. Babanız sizi zorla evlendirmek istiyor. Ben sizi bu durumdan kurtaracağım. Çünkü sizi çok seviyorum." Prenses büyük bir şaşkınlıkla, "Ama siz beni nasıl sevebilirsiniz? Beni tanımıyorsunuz bile." Genç adam büyük bir içtenlikle, "Seni herkesten daha iyi tanıyorum. Çünkü seni rüyalarımda gördüm." dedi. Prenses yine hayretler içinde, "Beni rüyalarında mı gördün?" diye sordu. "Evet." dedi genç adam. "Seni balıkçıdan duyduğumdan beri her gece rüyalarımda görmekteyim. Seni nilüfer çiçekleriyle çevrili sarayında gördüm. Kitap okurken, müzik çalarken, resim yaparken ve bahçede gezerken gördüm. Arkadaşlarını ziyaret ettiğini ve ev işlerinde onlara yardım ettiğini gördüm. Sarayın dışındaki dünyayı merak ettiğini, yeni yerler görmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı hayal ettiğini gördüm." Prenses, "Evet, bu söylediklerinin hepsi doğru." dedi. Genç adam, "Çok fazla ortak noktamız var Prenses Alev. Biz birbirimiz için yaratıldık." diye cevap verdi. Prenses Alev heyecanla, "Biz mi?" dedi. "Evet." diye cevap verdi adam. "Nasıl bu kadar emin olabilirsin?" diye sordu genç kız. "Eminim çünkü sana bunu ispat edecek bir hediye getirdim." Prenses Alev merakla, "Bir hediye mi?" diye sordu. Murat elini cebine soktu ve küçük bir kutu çıkardı. Onu açtı ve içinde ne olduğunu gösterdi. Üstünde lotus çiçeği olan altından yapılmış bir yüzüktü bu. Çiçeğin merkezinde bir yıldız gibi parıldayan bir elmas vardı. "Bu benim sana hediyem Prenses Alev." dedi. Heyecanla ve hayranlık içinde sözlerine devam etti. "Bu yüzük sana olan sevgimin bir sembolüdür. Altın mutluluk ve zenginliğimizi, nilüfer kalbimizin saflığını, elmas ise ruh parlaklığını temsil eder." "Çok güzel." diye karşılık verdi prenses. Genç adam, "Senin kadar güzel değil." dedi ve prensesin elini nazikçe tuttu. Yüzüğü parmağına hafifçe takarken, "Prenses Alev, benimle evlenir misin?" diye sordu. Prenses adamın gözlerinin içine derinlemesine baktı. Sevgi ve samimiyetten başka bir şey görmedi. Göğsünde bir sevinç dalgası hissetti. Tatlı bir şekilde gülümsedi ve başını salladı. "Evet, Murat, seninle evleneceğim." diye cevap verdi. Murat ve Alev birbirlerine sarıldılar, kendilerini mutlu ve rahatlamış hissettiler. İmparator ve imparatoriçe yokluklarını fark etmeden önce sarayı mümkün olan en kısa sürede terk etmeye karar verdiler. Hemen prensesin eşyalarından en değerli olanları yanlarına alarak oradan uzaklaşmaya başladılar. Ancak sarayın muhafızları onların birlikte kaçtıklarını görmüşlerdi ve takip ediyorlardı. Murat'ın sihirli kavalı saraya girerken onları şaşırtıcı bir şekilde etkilemişti. Ancak ne kadar süre bu durumun devam edeceği belirsizdi. Çevrelerinde yüksek sesle uğultular duyuyorlardı ve muhafızlar yaklaştıkça kalpleri hızla atmaya başlamıştı. Sonunda gölete varmışlardı.
tekneye bindiler ve kürek çekmeye başladılar. Muhafızlar yaklaşırken Murat sihirli kavalını çıkardı ve nefesini onlara doğru üfledi. Muhafızlar hemen durakladılar ve büyülenmiş gibi teknenin peşinden bakmaya başladılar. Alev gölün sularının üzerinde kayan tekneyi kürek çekerek uzaklaştırmaya devam etti. Tekne yeraltı sarayından uzaklaşırken birlikte zor zamanları atlatmışlardı ve her biri için yeni bir başlangıçtı bu. Dış dünyaya ulaştılar ve güneşin parlak bir şekilde parladığını gördüler. Yeni bir özgürlük ve heyecan duygusu hissettiler. Murat ve Alev kaçışları sırasında birçok zorlukla karşılaştılar. Yolculuklarının başında haydutların saldırısına uğradılar ve ellerindeki az sayıdaki silahlarıyla hayatta kalmayı başardılar. Yolda ilerlerken yüksek dağlarda yaşayan tehlikeli canavarlarla karşılaştılar. Hayatta kalmak için zekalarını ve cesaretlerini kullandılar ve canavarların üstesinden geldiler. Fırtına ve sellerin sebep olduğu zorluklara katlandılar. Bir gece güçlü bir fırtına nedeniyle tekneleri neredeyse batıyordu. İki sevgili fırtınayla mücadele ederken sonunda kumsala ulaştılar ve kendilerini kurtardılar. Ancak en büyük zorluklardan biri kızlarının kaçışının imparator tarafından öğrenilmesiyle ortaya çıktı. İmparator kızının kaçtığını öğrendiğinde çok öfkelenmişti. Askerlerini ve casuslarını Murat ve Alev'in peşine gönderdi. İkili imparatorun ordularından kaçmak için yollarını sürekli değiştirdiler. İmparator kızının kaçışından sonra öfkeyle kötü bir büyücü tuttu. Büyücü imparatorun isteği doğrultusunda Murat ve Alev'i lanetlemek için sihirli güçlerini kullanmaya başladı. Her gün çiftin üzerindeki lanet daha da güçleniyor, güçlerini tüketiyor ve birbirlerinden uzaklaştırıyordu. Murat ve Alev büyücünün kötülüklerine karşı koymak için güçlerini birleştirdiler. Murat sihirli kavalına başvurdu. Büyücüyü durdurmaya çalışıyordu. Alev ise içindeki güçleri ortaya çıkararak büyücünün sihirlerini tersine çevirdi. Ancak büyücü hala çok güçlüydü. Murat ve Alev büyücünün zayıf noktalarını araştırmaya başladılar. Büyücünün asıl gücü nefreti ve karanlık duygularındaydı. Murat ve Alev kendilerine inanmanın ve sevginin gücünü hatırlattılar ve büyücünün karanlık duygularını aydınlattılar. Sonunda büyücünün gücü tükendi ve onu yendiler. Büyücünün laneti de sona erdi ve çift özgürce yaşama umuduyla ilerlediler. Murat ve Alev birbirleriyle olan bağlarını zorlu yollarda daha da güçlendirdiler. Tehlike, zorluk ve imparatorun gazabı onların sevgisini sınadı. Ancak her seferinde birbirlerine daha da kenetlendiler ve aşkları büyüdü. Birçok engeli aştıktan sonra birbirlerine sarıldılar ve yollarına devam ettiler. Kaçışlarının asıl amacını unutmadılar ve birbirlerine cesaret vererek ilerlediler. Seyahat etmeye ve sadece okudukları veya hayal ettikleri harika yerleri görmeye karar verdiler. Dağları ve ormanları, gölleri ve nehirleri, tapınakları ve köyleri ziyaret ettiler. Birçok insanla tanıştılar ve birçok şey öğrendiler. Hikayelerini ve müziklerini tanıştıkları herkesle paylaştılar. Birçok arkadaş edindiler ve ihtiyacı olan birçok insana yardım ettiler. Murat ile Alev'in aşkı her türlü zorluğu yenebilecek kadar güçlüydü. Sevgileri umut ve neşe verdi. Her zorluğun üstesinden gelmek için birlikte mücadele ettiler ve sonunda tüm engelleri aşarak mutlu bir geleceğe doğru yol aldılar. Murat ve Alev kendilerini evlerinde hissettikleri bir yere ulaşmak için aylarca seyahat ettiler. Bir gün denizin ortasında doğayla çevrili, huzurlu bir köyün bulunduğu küçük bir adaya vardılar.
Adanın güzel doğası, muhteşem manzaraları ve sıcakkanlı insanları onların kalbini hemen fethetti. Köylüler samimi bir şekilde karşıladılar ve onlara kalacak bir yer teklif ettiler. Murat ve Alev bu güzel adada hayatlarının geri kalanını geçirmeye karar verdiler. Adanın sokaklarında yürürken doğanın güzelliği ve sessizliği onların ruhunu dinlendiriyordu. Deniz masmavi ve pırıl pırıldı. Sahil boyunca yürürken dalga seslerinin huzur veren ritmiyle kendilerini kaybettiler. Adayı keşfederken güneşin doğuşu ve batışı arasında kalan saatlerde doğanın renkleriyle büyülendiler. Köylüler Murat ve Alev'e yardım ettiler. Onlara adanın tüm güzelliklerini gösterdiler. Adada lezzetli yiyecekler ve egzotik meyvelerle dolu pazarlar vardı. Murat ve Alev yerel lezzetleri tatmaktan büyük keyif aldılar. Aynı zamanda adanın geleneksel festivallerine de katıldılar ve yerel halkla kaynaştılar. Sahilin yakınına güzel bir ev inşa ettiler. Evin bahçesinde bitkilerin, çiçeklerin ve ağaçların arasında vakit geçirdiler. Her sabah deniz manzaralı verandalarında kahvelerini içerken adanın sessizliğiyle huzur buldular. Gün batımını izlemek ve sahilde yürümek onların en çok sevdikleri şeylerdendi. Ayrıca evlerinin çevresindeki doğal güzellikleri de keşfetmekten büyük keyif aldılar. Ormanda yürüyüş yaparak, yaban hayatını gözlemleyerek ve adanın güneyindeki kayalıklara tırmanarak adanın her köşesinde keşifler yaptılar. Onlar adada kalmak için bir neden daha buldular. Köydeki çocuklara öğretmenlik yaparak bilgilerini müzik, resim, hikaye anlatımı gibi birçok alanda köyün çocuklarına aktardılar. Çocuklar onları çok sevdiler ve onlardan öğrendikleri şeyler için minnettar kaldılar. Murat ve Alev adada kendi kendilerine yetebilecekleri bir hayat kurarak her şeyi birlikte yapmanın gücünü öğrendiler. Artık mutluluklarının sırrını biliyorlardı. Bu birbirlerine olan aşkları ve dayanışmalarıydı. Geçmişte yaşadıkları sıkıntıları ve gelecekteki endişeleri unuttular, şimdiki anda yaşamaktan mutlu oldular. Murat ve Alev adada kurdukları yeni hayatlarına oğulları Barış'ın doğumuyla devam ettiler. Barış, çiftin aşkının ve mutluluğunun bir yansımasıydı. Zeki, cesur ve yetenekli bir çocuk olarak doğdu. Küçük yaştan itibaren denizde yüzmeyi ve balık tutmayı öğrendi. Ayrıca ebeveynlerinden öğrendiği okuma, yazma, müzik ve resim gibi yetenekleri de geliştirdi. Barış, büyüdükçe adadaki köylü çocuklarla arkadaş oldu ve hep birlikte oyunlar oynayarak zaman geçirdiler. Adanın doğal güzellikleri ve sessizliği ona huzur ve mutluluk verdi. Aynı zamanda anne ve babasıyla birlikte adada barış ve sevgi dolu bir ortamda büyüdü. Alev ile Murat oğullarına her zaman sevgiyle yaklaştılar ve ona iyi bir eğitim sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onun parlak gözleri ve kıvırcık saçları adanın güneş ışığı altında parlardı ve hep mutlu bir çocuk olarak anıldı. Murat, Alev ve çocukları Barış birlikte adada mutlu yaşadılar. Geçmişteki zorlukları ve engelleri geride bırakmışlardı. Aşkları, dayanışmaları ve huzurlu yaşam tarzları onları her zaman mutlu ve sağlıklı tuttu. Adaya ayak basmalarının ilk gününden itibaren burası evleri olmuştu ve artık her şeyi paylaştıkları sevgi dolu bir aile olarak kalmışlardı. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.